Analog fotoğrafçılıkta deklanşöre basmak veya filmi evde yıkamak sürecin sadece bir bölümüdür. Asıl derinlik o filmin üzerindeki gizli izleri alıp ışık ve kimyayla yoğurarak fiziksel bir fotoğrafa dönüştürdüğünüz karanlık odada ve optiğin sınırlarında yatar. Ben Onur Mehem. Analog sözlük üçlememizin final bölümündeyiz. İlk iki videoda makine mekaniğini tanıdık ve sahadaki pratikleri öğrendik. Şimdi ise 35 mm'nin standartlarını aşacak, ışık matematiğinin detaylarına inecek ve karanlık odadaki süreci anlayarak bu işin mutfağına, o kimyasal atmosfere gireceğiz. Önce alışkın olduğumuz 35 mm formatının dışına çıkıp vizyonumuzu ve optik sınırlarımızı genişletelim. Kelime sayılarına önceki iki videodan devam ediyorum. 121 büyük format. Fotoğrafın kökenlerine bir dönüş gibidir. 35 mm veya orta format gibi rulo filmler kullanılmaz. Her bir çekim için makinenin arkasında plaka halinde tek bir yaprak film yerleştirilir. Sensör alanı o kadar geniştir ki elde edilen detay, ton geçişi ve organik dokuya dijital sistemlerle bile ulaşmak oldukça güçtür. Ancak her bir kareyi planlamak ve çekmek ciddi bir zaman ve ustalık gerektirir. 122 körük. Büyük format makinelerde öndeki lensle arkadaki film yüzeyi arasında bulunan akordeon gibi katlanabilen ışık geçirmez yapıdır. Bu sistemlerde geleneksel netleme halkası yoktur. Netliği bulmak için bu körük raylar üzerinde hareket ettirilerek mercekle film arasındaki fiziksel mesafe ayarlanır. 123 yaprak perde. SLR makinelerdeki gövdede yer alan perdelerin aksine doğrudan lensin kendi içinde mercek elemanlarının arasında yer alan metal yapraklardan oluşan perde sistemidir. Bu yapısı sayesinde flash senkronizasyonunda büyük esneklik sağlar. Yüksek enstantane hızlarında bile flashla sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz. 124 tilt yani shift lens. Standart lensler filmin yüzeyine her zaman paralel bakar. Tilt shift lenslerin optik ekseni ise kaydırılabilir ve eğilebilir bir yapıdadır. Bu mekanizma aşağıdan yukarıya doğru çektiğiniz devasa binalardaki perspektif yığılmalarını düzeltmenize veya belirli bir alanı net bırakarak minyatür hissi yaratmanıza olanak tanır. 125 pinhole iğne deliği. Optik merceklere ihtiyaç duymadan fotoğraf elde etmenin en temel yoludur. İçi karanlık bir kutunun bir tarafına film veya film kağıdı koyup karşı tarafına toplu iğne ucu kadar bir delik açtığınızda o delikten süzülen ışık karşı yüzeye bir görüntü düşürür. Fotoğrafçılığın en ilkel, saf ve deneysel halidir. 126 kızılötesi film. İnsan gözünün görmediği dalga boylarını kaydetmeye odaklanır. Bu özel filmler nesnelerin yaydığı kızılötesi yansımalara duyarlıdır. Sonuç olarak yeşil bitkiler bembeyaz, mavi gökyüzü ise koyu, hatta neredeyse siyah bir ton alır. Doğaya farklı bir frekanstan bakmak gibidir. Görsel formatları anladık. Şimdi ışığı ölçmeyi bir adım ileriye taşıyıp pozlamayı ortalama değerlerden çıkar tamamen kendi kontrolümüze alıyoruz. 127. Bölge sistemi veya zone sistem. Ansel Adams tarafından geliştirilen ve fotoğraf tarihindeki en önemli teknik yaklaşımlardan biri olan bu sistem, siyahla beyaz arasındaki ton aralığını 11 farklı bölgeye ayırır. Deklanşöre basmadan önce sahneye bakarak örneğin karanlık bir kayanın hangi gri tonuna, beyaz bir bulutun hangi aydınlık tonuna düşeceğini hesaplama ve finaldeki baskıyı önceden zihinde planlama sürecidir. 128 nokta ölçüm. Kadrajın tamamına düşen karışık ışığı okumak yerine vizörün merkezindeki çok küçük noktasal bir alanın referans almaktır. Arkadaki çok güçlü bir ışık kaynağı olsa bile makine bunu göz ardı eder ve sadece odaklandığınız küçük noktadaki ışığı ölçer. Çok hassas ve spesifik bir okuma yöntemidir. 129 dinamik aralık. Bir filmin aydınlık detayları patlamadan ve karanlık gölgeleri dokusunu kaybetmeden kaydedebileceği ton yelpazesinin genişliğidir. Analog negatif filmlerin bu aralığı oldukça geniştir. Bu da onları ışık değişimlerine karşı oldukça esnek ve affedici yapar. 130 pozlama toleransı. Yaptığınız pozlama hatalarını filmin tolere edebilme kapasitesidir. Profesyonel negatif filmler pozlamadaki belirli sapmaları banyo aşamasında veya taramada dengeleyebilecek esnekliğe sahiptir. Işık ölçümünde ufak hatalar yapsanız bile detayların tamamen kaybolmamasını sağlar. 131
telafi kaybı. Gece veya az ışıklı ortamlarda uzun pozlama yaparken karşılaşılan kimyasal bir durumdur. Pozlama süresi saniyeleri aştığında filmin kimyasal yapısı ışığa karşı daha yavaş tepki vermeye başlar. Bu durumda pozometrenin size verdiği matematiksel süreye değil, o filmin özelliklerine ait olan telafi tablosuna bakarak süreyi sizin manuel olarak uzatmanız gerekir. 132 kontrast filtreleri. Siyah beyaz çekimlerde ışığın farklı dalga boylarını süzerek kontrastı yönetmenizi sağlar. Örneğin lense sarı veya kırmızı bir filtre taktığınızda mavi rengin geçişi engellenir. Bunun sonucunda siyah beyaz fotoğrafta gökyüzü daha koyu görünürken beyaz bulutlar çok daha belirgin ve 3 boyutlu bir form kazanır. 133 ND filtre. Işığın çok yoğun olduğu güneşli günlerde renk dengesini bozmadan içeri giren ışık miktarını azaltan nötr koyulukta camlardır. Diyaframı ardına kadar açarak sığ alan derinliği elde etmek istediğinizde fotoğrafın patlamasını engeller. Lensinize taktığınız optik bir güneş gözlüğü gibi düşünebilirsiniz. Işığı kendi lehimize göre yönettik. Şimdi banyo sürecinde standart prosedürlerin dışına çıkıp farklı kimyasal etkileşimlere göz atalım. 134 ECN2 kimyasalı. Fotoğraf makinenizde sinema endüstrisi için üretilmiş filmlerden sardığınızda bu filmlerin yapısına uygun olarak kullanılması gereken özel banyo kimyasalına ECN2 denir. Klasik C41 renkli kimyasallarından farklı bir formüle sahiptir ve sinematik renk paletini doğru alabilmeniz için bu süreç gereklidir. 135 Ramjet katmanı. Sinema filmleri saniyede 24 kare hızla kameraların içinden geçerken statik elektrik üretmesin diye filmin arkasına koruyucu bir karbon tabakası sürülür. Laboratuvar aşamasında kimyasalları kirletmemesi için bu siyah tabakanın banyoya girmeden önce özenle yıkanıp sökülmesi gerekir. 136 film çorbası. Analog süreçte kuralları esneten deneysel bir yaklaşımdır. Çekilmiş bir filmi banyodan önce çay, kahve veya çeşitli evsel sıvılara maruz bırakarak emisyonun kimyasal yapısını değiştirme işlemidir. Sonuçları öngörülemeyen, soyut ve rastgele renk sapmaları yaratan görsel bir deneydir. 137 retikülasyon. Banyo sırasında kimyasalların veya yıkama suyunun sıcaklığındaki ani ve büyük değişimlerin filmin üzerindeki emisyon katmanında yarattığı fiziksel şoktur. Yüzeyde çatlamış bir doku oluşturur. İstenmeden yapıldığında filmin hasar görmesidir, ancak kontrollü yapıldığında deneysel bir doku arayışı olabilir. 138 bekletme banyosu. Standart geliştirme süreçlerinin aksine çok seyreltik bir geliştiriciyi tanka koyduğunuz ve ajitasyon yapmadan, yani çalkalamadan filmi çok uzun süre kendi haline bıraktığınız pasif bir tekniktir. Bu yöntem kontrastı doğal bir şekilde dengeler ve hem aydınlık hem karanlık alanlardaki detayları korur. 139 rodinal. Fotoğraf tarihindeki en köklü ve karakteristik kimyasallardan biridir. Granleri eritip yumuşatmak yerine onları daha belirginleştirir ve kenar keskinliğini arttırır. Çok net, keskin ve dokulu bir beyaz sonucu almak istediğinizde başvurulan güçlü bir formüldür. 140 D76 veya ID11. Endüstrinin yıllardır referans aldığı standart geliştirici formüldür. Keskinlik, ton geçişi ve gren yapısı arasında çok tutarlı, dengeli bir sonuç verdiği için en çok tercih edilen ve güvenilen geliştiricilerin başında gelir. 141 kafenol. Kimyanın sadece laboratuvar malzemeleriyle sınırlı olmadığını gösteren organik bir yöntemdir. Granül kahve, C vitamini tozu ve çamaşır sodası karıştırılarak kendi geliştirici kimyasalınızı elde edebilirsiniz. Filmleri bu organik solüsyonla yıkayarak tutarlı sonuçlar alma pratiğine kafenol diyoruz. Kimyasal süreçteki alternatifleri de anladık. Şimdi elde ettiğimiz o şeffaf negatifleri fiziksel ve kalıcı bir fotoğrafa dönüştüreceğimiz asıl yere, yani karanlık odaya giriyoruz. Bu bölüm baskı yapmak isteyenler, kendilerine karanlık oda kurmak isteyenler için daha önemli bir bölüm. 142 agrandizör. Karanlık odanın merkezindeki optik sistemdir. Yıkanmış negatif şeridinizi içine yerleştirirsiniz. İçinden geçen ışık bir mercek yardımıyla o küçük kareyi aşağıdaki fotoğraf kağıdının üzerine istenilen boyutta yansıtır. Yukarıdan aşağı çalışan ayarlanabilir dikey bir projeksiyon cihazı gibi işlev görür. 143 negatif taşıyıcı. Negatif şeridinize agrandizörün kalbinde milimetrik olarak düz ve gergin tutan metal plakadır. Işık kaynağından gelen ısının filmi esnetmesini engeller. Böylece yansıyan görüntünün köşe bucak tamamen net kalmasını sağlar. 144 şövalye.
Agrandizörün altındaki masada yer alan ve fotoğraf kağıdını düz bir şekilde sabitleyen çerçevedir. Kağıdın kıvrılmasını önlerken aynı zamanda kenarlarını ışıktan koruyarak analog baskılarda gördüğümüz o klasik ve temiz beyaz paspartu çerçevelerinin oluşmasını sağlar. 145 odak bulucu. Agrandizörden kağıda düşen ışıklı görüntünün tam net olup olmadığını anlamamıza yarayan özel bir optik büyüteçtir. Bu alete baktığınızda fotoğrafın genel detayını değil, doğrudan filmdeki gümüş grenlerin yapısını görürsünüz. O grenleri keskin bir şekilde gördüğünüz an baskınızın odağını kusursuz ayarlamışsınız demektir. 146 kırmızı ışık veya kasa ışığı. Siyah beyaz fotoğraf kağıtları kırmızı ışık spektrumuna karşı duyarsızdır. Bu özellikleri sayesinde karanlık odada etrafı görebilmek ve rahat çalışabilmek için kağıdı etkilemeyen kırmızı aydınlatmalar kullanılır. Sizin karanlıktaki güvenli alanınızdır. 147 gümüş jelatin baskı. Modern yazıcılardan alınan çıktıların ötesinde bir süreçtir. Fotoğraf kağıdının üzerinde de tıpkı film gibi ışığa duyarlı gümüş kristalleri bulunur. Bu kağıdın pozlanıp kimyasal banyodan geçerek kalıcı fiziksel bir esere dönüşme sürecine jelatin baskı diyoruz. 148 test şeridi. Fotoğraf kağıdına verilmesi gereken doğru ışık süresini bulmak için kullanılan bir referans yöntemidir. Ufak bir kağıt parçasını belirli saniye aralıklarıyla bölüm bölüm pozlayıp banyo edersiniz. Daha sonra çıkan kağıttaki şeritlere bakarak en doğru siyahı bulduğunuz süre tam fotoğrafı basacağınız asıl süre olur. Yani doğru tonlamanın referans cetveli. 149 kısmi aydınlatma. Agrandizörden kağıda ışık düşerken fotoğraftaki belirli bir bölgenin gereğinden fazla karanlık çıkmasını engellemek için uygulanan bir müdahaledir. O bölgeye giden ışığı elinizle veya bir aparatla kısa süreliğine keserek o alanın biraz daha aydınlık kalmasını sağlarsınız. 150 kısmi karartma. Dodge işleminin tam tersidir. Işık düşerken tüm kağıdı ellerinizle veya bir kartonla kapatıp araladığınız küçük bir delikten sadece belirli bir bölgeye ekstra pozlama yapma tekniğidir. Gökyüzündeki veya aşırı parlak alanlardaki detayları ortaya çıkarmak için o bölgeyi biraz daha koyulaştırma işlemidir. 151 değişken kontrastlı kağıt veya multigrade. Geçmişte farklı kontrast seviyeleri için ayrı kağıtlar üretilirdi. Multigrade kağıtlar ise agrandizörden gelen ışığın renk dalgasına göre farklı kontrast tepkileri verebilen modern bir yapıya sahiptir. Tek bir kağıt kullanarak fotoğrafın siyah ve beyaz dengesini çok daha esnek bir şekilde yönetebilirsiniz. 152 multigrade filtreler. O değişken kağıdı kontrol etmek için agrandizörün merceğine takılan farklı yoğunluklardaki renkli asetat camlardır. Bu filtrelere göre kağıdın kontrastını artırıp azaltabilir, ton geçişlerinde ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Kırmızı ışığın altında kimyasalın içindeki beyaz kağıda bakarken o ilk silüetin yavaş yavaş belirdiğini gördüğünüzde sürecin ne kadar organik ve kendi ellerinizde şekillenen bir üretim olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Gövdeyle başladık, ışığı okumayı öğrendik. Sokağın pratiklerine daldık ve en sonunda karanlık odanın optik kimyasına ulaştık. Toplam 3 bölümden oluşan analog sözlük üçlememizi burada tamamlıyoruz. Bu seriyi baştan sona izlediyseniz sadece fotoğraf çeken değil, bu optik ve kimyasal sürecin mekaniğini anlayan ve kontrol eden bir üreticisiniz demektir. Ve gerçekten yararlandıysanız da abone olmayı unutmayın. Size kattıklarını ve deneyimlerinizi, yaşadığınız sorunları, sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, söyleyebilirsiniz, konuşabiliriz orada. Bolca fotoğraf çekin, bolca üretin. Üretmek güzel bir şey. Şimdilik hoşça kalın.